Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çıtır çıtır, tel tel, çok güzel bir el açması patatesli börek tarifini paylaşmak istiyorum. Hem de yapımı inanın çok kolay, çarşaf gibi açılıyor hamuru. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla işe başlayalım. Bunun için yoğurma kabının içerisine 200 ml bardak ölçülü bardak ile 2 su bardağı oda ısısında normal içme suyunu ekledim. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip güzelce karıştırdım ve üzerine toplamda 5,5 su bardağı un ekledim. Un miktarı kaliteye göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden lütfen kontrollü ekleyin. Birazdan kıvamını sizlere göstereceğim. Önce spatula ile güzelce hamuru toparlıyorum. Daha sonrasında ise elimle güzel bir şekilde en az 10 dakika güzelce yoğuracağım. Böyle hamurun özleşmesi gerekiyor. Pürüzsüz bir hale gelmesi gerekiyor. Bu böreğin güzel açılabilmesi, kolay açılabilmesi için en önemli birinci püf noktasıdır. Hamurunu en az 10 dakika güzelce pürüzsüzleşene kadar yoğurmaktır. Bu şekilde üstünü kapatacağım ve 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Sadece 10 dakika yeterlidir. Fazla dinlendirip hamurun kendini salmasını istemiyorum. 10 dakikanın sonunda hamuru artık masanın üzerine alıyorum ve 8 eşit bezeye böleceğim. Eğer ilk defa böyle bir börek yapacaksanız, hamur açmakla aranız pek yoksa daha küçük bezeler alıp toplam 10 adet beze yapabilirsiniz. Açmanız daha kolay olacaktır. Ya da bu işi biliyorsanız zaten ve açacağınız alanda büyükse daha büyük bezeler de kopartabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra bir çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açmış olduğum hamurun bir tanesinin yüzeyine eritmiş olduğum tereyağından sürüyorum ve ikinci hamuru onun üzerine kapatıyorum. Yani buradaki 8 bezeden toplamda 4 adet börek çıkaracağım. Bu şekilde hazırlıyorum hepsini ve daha sonrasında üzerine tekrar bir poşet kapatıp burada fazlaca dinlendirmemiz gerekiyor hamuru kendini salması için. 20 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Bu esnada ben de patatesli iç harcımı hazırlayacağım. Bir tane soğanı yemeklik doğradım. İçerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekleyip kavurdum. Yarım yemek kaşığı kadar da domates salçası ekledim. Kokusu çıkana kadar kavurdum. Ve şimdi de üzerine haşlamış olduğum 2 adet büyük boy patatesi aldım. Ezerek güzelce karıştıracağım. İsterseniz ezme işlemini önceden yapabilirsiniz. Son olarak içerisine 1 çay kaşığı kadar toz kırmızı biber ve birazcık da tuz ilavesi yaptım. Tekrar güzelce karıştıracağım ve ocağın altını kapatıp kenarda soğumaya bırakacağım. Şimdi hamuru açma işlemine geçiyorum. Burası önemlidir yine. Öncelikle hamuru açacağınız masa veya tezgah alt kısmını mutlaka güzelce yağlayalım. Daha sonrasında ise hamurun üzerine de birazcık yağ ekleyip önce elimizle bastırarak servis tabağı büyüklüğünde biraz büyütelim. Bakın zaten hamur kendiliğinden kolaylıkla açılıyor. Vermiş olduğum detaylara uyduğunuz takdirde inanın sizler de çok kolay bir şekilde bu el açması patatesli böreği hazırlayabilirsiniz. Bakın bir elimi alttan sokuyorum içerisine doğru. Bir tanesiyle de uç kısmını tutuyorum ve alt kısmından havalandırma tekniğini uyguluyorum. Bu şekilde hamur istediğiniz kadar büyüyor. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Onları hiç endişe etmeyin. Yırtılacak diye korkmayın. Bakın çok hamuru güzel yoğurduğumuz için elastik bir kıvam aldı zaten.
Bu açma işlemini işte bu kadar güzel ve kolay yapabilmek için hamurun çok güzel yoğrulması gerekiyor. Başta da söylediğim gibi. Kenar kısımlarından tutuyorum ve havalandırma işlemi yaparak istediğim boyutta yapıyorum. Şöyle elimi alt tarafa koyup sizlere inceliğini göstermek istiyorum. Çünkü masanın üzeri beyaz olduğu için inceliği çok fazla belli olmadı. O yüzden elim ile alttan göstermek istedim sizlere. Ben hamurumu masanın boyutunda açtım, inanın ki kameraya sığmadı bile. Şimdi açmış olduğum hamurun ortasına eritmiş olduğum tereyağından kaşık ile her tarafına gezdiriyorum. Kesinlikle fırçayla sürmüyorum. Sadece kaşık ile böyle gezdirip serpiştiriyorum. Daha sonrasında sağ sol üst ve alt kısmından hamuru katlayarak kare şeklini veriyorum. Ben patatesli hazırladım. Bu böreği istediğiniz iç malzeme ile de hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz miktarı azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Ve hamurun baş kısmına hazırlamış olduğum patatesli iç harcından şerit şeklinde yerleştiriyorum. İç harcını da ekledikten sonra artık rulo şeklinde sarıyorum hamuru. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve küçük de olsa bir emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Beni ilk defa bu videoda görüyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Aşağıdaki zil işaretini de açarsanız yeni tarifler paylaştığımda sizlere bildirim gelecektir ve hemen kolaylıkla, rahatlıkla videoma ulaşıp izleyebilirsiniz. Söylediğim gibi ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç önemli değil. Kenarda kalan biraz şu kalın kısımlarını eğer istiyorsanız kopartıp alabilirsiniz. Şöyle şerit haline getirdikten sonra da böyle kol böreği şeklini veriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Hemen hızlıca sizlere bir tane daha nasıl kolaylıkla açtığımı göstermek istiyorum. Videomda elimden geldiğince tüm detayları, püf noktaları sizlere anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım nasıl yaptığımı. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yine aklınıza takılan herhangi bir nokta veya soru olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Yine elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. İkinci bezeyi de gördüğünüz gibi kocaman çarşaf gibi açtım. Tekrar eritmiş olduğum sıvı yağından gezdiriyorum. Ve yine tekrar kenar kısımlarını katlayıp kare şeklini verip iç harcını yerleştirip rulo şeklinde katlayacağım. Ve kol böreği şeklini verip tepsiye alacağım. Böyle çok zor gibi görünse de inanın bu böreği benim yapmam toplam yarım saat belki bulmuştur. Öyle çok uzun süre vaktinizi alacak bir tarif değil. Çünkü hamuru çok kolay açılıyor. Tüm hamuru aynı işlemi uygulayarak bitiriyorum. Toplamda 4 tane börek elde ettim ve ara katına sürmüş olduğum bir kaşık ayırmıştım. Onun içerisine bir adet yumurta sarısını ekleyip güzelce karıştırdım ve tüm böreklerin yüzeyine sürüyorum. Bu esnada fırını açtım. 190 derecelik alt üst fanlı ayarda nar gibi kızarana dek pişireceğim.
Yumurta sarısını sürdüm. Artık fırına gönderiyorum. Çok güzel kızardı börekler. Hemen fırından aldım. Sizler için birazdan nasıl çıtır çıtır pul pul döküldüğünü göstereceğim. Daha çok sıcak ama ben yine de şöyle sizlere alt kısmında göstermek istiyorum. Hiç beklemeden hemen sıcak sıcakta dilimleyeceğim. Tabii ki siz vaktiniz varsa biraz ılındıktan sonra dilimleme işlemini yapın derim. Hem iç kısmını hem çıtırlığını sizlere hemen gösteriyorum daha yakından. Bu güzel, pratik ve lezzetli tarifi mutlaka deneyin derim. Ben açamam demeyin, deneyin. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.